Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere neon lambalardan birazcık bahsetmek istiyorum. Elimde şu an neon lamba görüyorsunuz. Bilenleriniz zaten biliyor. Hatta birçoğunuzun farklı uygulamalarda bunu kullandığını eminim. Ancak bilmeyenler için söyleyecek olursak bu gördüğünüz lambalarımız neon lamba. Bu da LED arkadaşlar. Neon lambaların LED'lere göre en büyük üstünlükleri herhangi bir akım sınırlandırma direnci olmadan direkt olarak kullanabiliyor olmamız. LED'leri kullanabilmemiz için örnek veriyorum. Akımı doğrultmak için diyota ya da en azından akımı sınırlandırmak için bir tane dirence ihtiyacımız var. Fakat neon lambalarda böyle bir şey söz konusu değil. Bunu direkt olarak 220 volt ile kullanabiliriz. Neon lambalar ile LED'lerin birbirine en çok benzeyen iki tane özelliği var arkadaşlar. LED ve neon lambanın ışık verme özelliğinin yanında diğer bir ortak özellikleri çalışmak için belirli bir gerilime ihtiyaç duymaları. Örnek veriyorum, kırmızı LED 2 volt ve üzerinde yanarken, yani 2 ila 2,5 volt arasında akım sınırlandırma direnciyle bunu kullanabilirken neon lambalarda yine özelliğine göre değişebiliyor ama elimdeki lamba için konuşacak olursak 90 volta ulaştığında gerilim bu lamba ışık vermeye başlıyor. 90 voltta ışık vermeye başladığında tabi neon lambanın bir özelliği var. Voltaj biraz daha düşünce de, örnek veriyorum, 90 volttan akım sıçraması başladı. 80 volta düşene kadar yine ışık verebiliyor ya da işte 90 voltun üzerinde yine ışık verebiliyor. Yani belirli bir gerilime ulaştığında her ikisi de parlamaya başlıyor. İkisinin ortak özelliği de bu. Bu noktadan sonra artık LED'imi bir kenara alacağım. Çünkü ana konumuz olan neon lambaların çok fazla bilinmeyen özellikleriyle devam edeceğiz. Neon lambaları evlerde buradaki gibi bir prizin anahtarında görebilirsiniz. Ya da bir su ısıtıcının ışığı olarak, uyarı ışığı olarak görmeniz mümkün. Yine ütülerde neon lambaları rahatlıkla görebilirsiniz. Yani oldukça geniş bir kullanım alanı var. Çünkü bunların arızalanma ihtimalleri çok az. Çok az malzemeyle direkt olarak, daha doğrusu malzeme hiç yok, direkt olarak biz bu neon lambaları kullanabiliyoruz. Peki neon lamba terimi nereden geliyor? Birazcık da bundan bahsedelim isterseniz. Sizin için neon lambayı birazcık yaklaştırdım. Gördüğünüz gibi bir cam tüp içerisinde 2 adet elektrot var ve elektrotlar arasında birazcık boşluk var. Herhangi bir rezistans ya da başka bir şey yok. Sadece boşluk var. Buradan enerji verildiğinde, ki bu lamba için 90 volt sınır olduğunu söylemiştim. Buradaki gerilim 90 volta veya 90 voltun üzerine çıktığında bu iki elektrot arasında bir elektron transferi, bir kıvılcım ortaya çıkıyor ve bunun içerisinde dolu olan neon gazı ışık vermeye başlıyor. Neon gazı portakal kırmızısı bir renk veriyor. Ancak bu neon lambalar içerisinde sadece neon gazı olmuyor arkadaşlar. Farklı renkler elde etmek için, örneğin cıva buharı doldurulduğunda mavi ışık ya da helyum gazı konulduğunda pembe rengi ışık almak mümkün hale geliyor. Ana hatlarıyla sistem bu şekilde çalışıyor. Neon lambamızın iç yapısı bu şekilde. Neon lambanın 90 voltluk gerilimde kıvılcımlanma yaptığını ve enerji transferinin gerçekleştiğini ve buna bağlı olarak da ışık verdiğini söylemiştim. Şöyle basit bir düzenek hazırladım. Gördüğünüz gibi bir tane kondansatörümüz var. Bir tane direncimiz ve diyotumuz ve buradaki kondansatöre paralel olarak bağlı bir tane de neon lambamız var. Buradan alternatif akım geldiğinde diyot akımı doğrulturken buradaki direnç buradaki kondansatörün yavaş bir şekilde şarj olmasını sağlayacak. Kondansatörümüz yavaşça şarj olacak ve 90 volt seviyesine ulaştığında neon lambamız ışık verecek. Birkaç saniyelik, daha doğrusu 1 saniyelik bir ışık verme işlemi gerçekleşecek. Çünkü kondansatörümüzün değeri düşük arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz. 6.8 mikrofaradlık bir kondansatör. Bu arada kondansatörün voltajının 220'nin üzerinde olduğunu, 450 voltluk bir kondansatör olduğunu da göstermek istiyorum ki bunu uyguladığınızda patlamasın arkadaşlar. Bu ışık verme esnasında 90 volttan aşağı doğru, örnek veriyorum, 80 volta düşünceye kadar, ki bu yaklaşık 1 saniye kadar sürecek. Buradaki kondansatör üzerindeki elektriğin etkisiyle bizim neon lambamız ışık verecek. Daha sonra kondansatör deşarj olduğunda ışık sönecek ve tekrar döngü devam edecek. Yani
saniyede bir yanıp sönen bir tane flaşör yapmış olduk. İsterseniz bunu uygulamalı olarak bir görelim. Hazırladığım düzeneyi 220 voltluk prize bağladım. Bu noktada çok dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü çarpılabilirsiniz. Oldukça yüksek gerilim barındırıyor. Ben de farkındaysanız bakın elimi dokundurmadan buradan çalıştıracağım. Şimdi güç veriyorum ve neon lambamın parlayıp yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Biraz önce anlattığım döngü gerçekleşiyor. Yani voltajımız yavaşça kondansatörümüzü dolduruyor. Kondansatörümüz buradaki neon lambanın voltaj eşiğine ulaştığında onun parlamasını sağlıyor. Kondansatör deşarj olarak yine neon lambanın sönme eşiğine ulaştığında da tekrardan sönerek işlem başa dönüyor. Şu anda 1 saniyede bir yanıp sönen oldukça güzel de gözüken geceleri bir flaşörümüz oldu. Oldukça basit bir düzenek ancak neon lambanın bir eşiğinin olduğunu görmeniz açısından oldukça güzel bir uygulama olduğunu belirtmem lazım. Neon lambaların en az bilinen ve en can alıcı özelliğini videonun son kısmına sakladım ki videoyu büyük bir sabırla ve dikkatle sonuna kadar izleyen arkadaşlar bu bilgiye erişmiş olacaklar. Bu da tabii benim açımdan ayrı bir mutluluk verici durum diyerek başlıyorum arkadaşlar. Şöyle hazırladığım düzeneyi de, daha doğrusu düzenek yok, bir avometreye bağladım neon lambamı. Neon lambalar tıpkı ledler ya da güneş ışığına maruz bırakılan bazı transistörler gibi elektrik üretebilirler. Tabii ki şimdi kafanızda böyle şimşekler çakıyor. Ancak bu üretilen elektrik öyle tahmin ettiğiniz gibi yüksek voltajlarda değil. Zaten ölçü aletinin konumundan da anlayacağınız üzere milivoltlar seviyesinde ve bazı küçük istisnalar var. Hemen bu istisnalardan da bahsederek devam edeceğim. İsterseniz neon lambamızda elektrik üretelim ve avometremiz üzerindeki değerlere bir bakalım. Bu işlem için mavi renkli bir ışık kaynağı kullanacağım. Çünkü mavi ışık elektron koparmada çok daha başarılı. Gördüğünüz gibi mavi ışığımız yanmaya başladı. İsterseniz neon lambamızı mavi ışığa maruz bırakalım ve birlikte avometremizi gözleyelim. Ölçü aletimi rahat görebilmeniz için biraz daha büyüğüyle değiştirdim. Yine buradaki ayarı da biraz daha hassas bir konuma getirdik. İsterseniz elektrotları mavi renkli ışığa maruz bırakalım. Bakın şu şekilde mavi ışığa elektrotları maruz bıraktığımda şöyle tekrar gösteriyorum. Voltajın değiştiğini, avometremizin değer gösterdiğini görebilirsiniz. Bakın işlemi tekrarlıyorum. Şu şekilde şu anda voltaj yukarı doğru hareket ediyor. Muhtemelen çoğunuzun aklında bunları kullanarak küçük bir voltaj üretmek ya da bunu bir sensör gibi kullanma fikri gelmiştir. Aslında her şey burada gözüktüğü gibi olsa biz bunu bir ışık sensörü olarak bile kullanabiliriz. Fakat burada farklı bir durum var arkadaşlar. Hemen bu durumu da sizlerle paylaşalım. Neon lambanın ürettiği bu gerilimi ışık sensörü olarak kullanamıyoruz. Bunun nedeni arkadaşlar, bakın bu taraftan ışığa maruz bıraktığımda voltajın artı yönde yükseldiğini görebilirsiniz. Bakın şu anda şurada 0.5 değerini görüyorsunuz. Fakat diğer taraftan ışığa maruz bıraktığımda voltaj yükseliyor, ancak buradaki polarite işaretine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın soldan sağa doğru ışığa maruz bırakıyorum. Polarite eksi yönde yükselirken sağdan sola doğru ışığa maruz bıraktığımda ise artı yönde yükseldiğini görebilirsiniz. Bakın şu an artı yönde ters istikamette ışık kullanıyorum. Ters istikamette ışık uyguladığımda ise eksi yönde gerilimin değiştiğini görebiliyorsunuz. Yani bu bizim bunu bir sensör olarak kullanmamıza en büyük engel olan şey. Peki bunun sebebi nedir? Aslında bunun sebebi oldukça basit. Örneğin sağdan sola doğru içeride bulunan elektrotlara ışık uyguladığımızda sağdaki elektrot üzerindeki elektronlar koparak soldaki elektrot üzerine doğru yönlendirilmiş oluyor. Bu da bizim polaritemizin artı yönde yükselmesine sebep oluyor. Diğer taraftan enerji uyguladığımızda ise aslında işlem tam olarak ters oluyor. Bu sefer soldaki elektrottaki elektronlar koparılarak ışık yardımıyla sağdaki elektrot üzerine düştüğünden
polaritemiz eksiği göstermiş oluyor. Bu da çok fazla kaynaklarda bulamayacağınız ekstra bir bilgi. Artık bunu da bildiğinize göre bu videoyu tamamlamanın zamanı gelmiş demektir. Böylece bir videomuzu, bir projemizi, bir inceleme videomuzu daha tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Bu tarz videoların devamı için likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.